Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle kare tabanını yukarı doğru nasıl öreriz onu anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Çubukları bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Benim çubuklar esnek olduğu için bu şekilde kırılmadan katlayabildim. Ama sizde karga burnu varsa bu eğeceğiniz kısımları karga burnuyla hafif ezin. Bu şekilde çok daha net ve rahat katlama yapabilirsiniz. Ve ezdiğiniz için bu bölgelerde kırılmalar, çatlamalar da olmaz. Eğer kullandığınız rattan sertse, kırılmaya müsaitse bunu kesinlikle yapın. Şu an elimde karga burnu olmadığı için bunu gösteremedim maalesef. Ama daha önceki videolarda yapmıştım. Daha sonra bir adet 2 mm çubuk alıyorum. Bu tabanı da zaten 2 mm çubukla örmüştüm. İkiye katlayıp sıradan bir yerden geçirdim. Hangi çizgiden, hangi çubuktan geçirdiğinizin önemi yok. Bu iki çubukla örgü örmeye başlıyorum. Burgu şeklinde yerlerini değiştirerek videodaki gibi siz de örebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Her ördüğüm sırayı elimle bastırarak aşağı doğru tutuyorum. Bu şekilde çubukların geri doğru açılmasına engel oluyorum. Elimden geldiğince bu sepeti kare bir formda yanlara doğru yamulmadan, açılmadan yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir tam tur boyunca bu şekilde iki çubukla burgu yaparak örmeye devam edeceğim. En köşeye geldiğimde ise 4 tane çubuk oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu dördünü de beraber alıyoruz. Dördünü tek bir kolon olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada bu iki çubukla düz bir örgü de yapabilirdiniz veya tek çubukla da örmek mümkündü. Ama bu iki çubukla burgu formunda örerken sıraları, çubukları kitlemiş oluyorsunuz. Daha sağlam bir şekilde duruyor ve bence bir tık işi kolaylaştırıyor. Buraları hızlandırdım arkadaşlar. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorum. Aslında 4 çubuğun tek bir sütunu oluşturması o köşelerdeki kare figürünü verecek ana etken oluyor. Daha güçlü, net bir şekilde orada duruyor. Burada burguyu nasıl yaptığımı daha detaylı göstermeye çalışıyorum.
Evet, bir sonraki köşede de aynı şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar, burada yaptığım burguyu bir tur boyunca tam tur yapmış oldum. Şimdi bu iki çubukla düz örgü yapacağız. Çubuklarımızın sayı çift olduğu için mecburen iki çubuklu örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Toplam çubukların yani sütunların sayısı tek olsaydı tek bir çubukla da örebilirdik. Burada çubuklardan biriyle örgüye devam edip diğeriyle de onu takip etmemiz gerekiyor. Bir alttan bir üstten örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çubuklarımızın bittiği yerden yeni çubuğu bu şekilde koyuyoruz. Başlangıç bitiş noktalarının iç kısmına kalmasına dikkat ediyoruz. Çünkü özellikle yan tarafları gözükecek, iç kısım daha az gözükecek. Fazla olan kısımları en sonunda keseceğiz arkadaşlar. Biraz fazladan bırakabiliriz içeriye. Şimdi köşeye geldik. Köşede 4 çubuk beraber bir sütun oluşturuyor. Bunları bu şekilde elimizle dik durabildiklerine dikkat ediyoruz. Yamulmamaları gerekiyor. Her sırayı örerken çubukları istediğimiz pozisyona getiriyoruz arkadaşlar. Kendi halinde bırakırsak çubuklar dışa doğru kendilerini çok açmaya çalışırlar veya üzerlerine çok fazla bastırıp örgü ördüğümüz çubuğu çok sıkı tutarsak da içeri doğru yamulmaya yönelir. Buralarını hızlı geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir müddet sonra fark edeceksiniz ki ben 2 sıra geçtikten sonra köşelerden ara sıra bu şekilde dönüşler yapmaya başladım. Çünkü hem köşelerin örgüsü daha aşağıda kalıyor. Onları diğer sıradaki örgülerle boy olarak işlemek gerekiyor. Hem de köşelerin daha güçlü olması gerekiyor. 4 çubuğun etrafından bir tur dönüp ondan sonra örgüye devam ediyorum. Bakın bu tarafta da aynısını yaptım. Her köşeden geçtiğimde kesinlikle aynı şeyi yapmıyorum. Bir turda yaptıysam diğer turda yapmıyorum gibi düşünebiliriz. Biraz da bakınca o ihtiyacı görmek lazım arkadaşlar.
Bakın arkadaşlar, şuraya baktığınızda o köşenin biraz daha aşağıda olduğunu görüyorsunuz değil mi örgüsünün? Aynı boyuta gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için etrafından bir tur daha döndüğümde o sıranın örgüsü de yükselmiş oluyor. Bunu sadece köşeler özelinde yapıyorum. Burada dönmedim çünkü boyu zaten yeterince iyiydi. Dediğim gibi her köşeden de her örgü geçişinde dönmüyorum. Sürekli örgüyü örerken çubukların düzgün durmasına, tabanın düzgün olmasına, yani açıkçası her şeye sürekli dikkat etmek gerekiyor. Ara sıra böyle kontrol edin lütfen. Bir müddet ördükten sonra bu şekilde gözüktü arkadaşlar. Şu an için benim hoşuma gitti aslında. Daha fazla sepeti yükseltmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bakın buradan başlamışım. İkili çubukla, yani bir çubuğu ikiye katlayarak buradan başlamışım örgüye. Aynı yerde de bitirdiğimde turlar tamamlanmış oluyor. Şimdi 3 adet rattan çubuk aldım arkadaşlar. Bunları 3 farklı sıranın arkasına yerleştiriyorum. 3 adet çubukla burgu yapacağım. Sol elimin parmaklarıyla bu 3 çubuğu da sabit tutuyorum yerinden oynamaması için. Bu şekilde en arkada olan çubuğu alıp sıradaki sütundan arkasından geçirip öne doğru bırakıyorum. Bazen kelimelerle anlatmak zor oluyor ama videoda gözüktüğü gibi devam ediyorum. En arkada duran çubuğu alıyorum. Sıranın arkasından, o çiftin arkasından geçirip ön tarafa doğru bırakıyorum. Buraları biraz hızlandırarak geçtim arkadaşlar. Burada elimle kontrol ediyorum. Arkadaşlar burada bakın tek tur tamamlanmış oluyor geldiğimde. Ama ben bir tur daha yapmak istiyorum. Buralar dediğim gibi tamamen tercihe bağlı. Çok farklı desenler, tasarımlar yapabilirsiniz. Bu da seçeneklerden sadece biri. Ben bir tur daha 3 adet çubukla hiç durmadan aynı burguyu yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, burada ikinci tur burgum tamamlandı. Yine o başlangıç yerine geldiğimde üçünü de kesip başladığım gibi sıraların arkasına da bırakıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bu şekilde gözüküyor şu an için. Bir adet rattan çubuk aldım arkadaşlar. Şimdi kapanış esnalarına geçiyoruz. Sayıyorum ve 3 taneden sonra aşağı doğru bırakıyorum. Bir tane alıyorum. 3 adet çubuktan sonra ilgili çubuğun da arkasından geçirerek içeriye bırakıyorum. Bakın, 3 adet çubuktan sonra. Arkadaşlar, kapanış esnasında köşelere geldiğimde burada hatırlarsanız 4 çubuk vardı. 4 çubuğu 2'ye indiriyorum. 2'ye indirmezsem burada bir sıkışıklık olacak. Hiç de güzel gözükmeyecek. O yüzden diğer sıralarda olduğu gibi burada da 2 adet rattan bırakıyorum. Diğer ikisini kesip çıkarıyorum. Bu şekilde son üçlüyü de yerleştiriyorum arkadaşlar. Son 2 ve 3.'yü takmak zor olabiliyor. O yüzden takacağım yerleri bizle genişletip rattanları o şekilde ilgili alandan daha kolay bir şekilde geçirebiliyorum. Evet arkadaşlar, iç kısımdaki rattanlar artık kurumuş oldu. Bu kadar örgüyü yaparken onları tekrar ıslattım. Tekrar az önce yaptığım burgu gibi bir burgu daha yapacağım arkadaşlar. Yine içeride bir rattan kullanıyorum. Yine 2 mm bir rattan aldım. En az tam tur dönebilecek kadar uzunlukta. Yerleştirdim onu ortasına. Bir çubuğu alıyorum. Herhangi bir yerden başladım. Yine 3 adet rattandan sonra aşağı doğru bırakıyorum. Bir sonrakini alıyorum. 3 adet rattandan sonra aşağıya, sıradakini yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu da tam tur boyunca devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci turu da bitirdim. Benim rattanlarımda hala pay var. Bunlar fazla çöpe gitsin istemiyorum. Ee, Vaktim de var. O yüzden bu şekilde üçüncü bir tur yapıyorum içeride. Bakın, sıradan bir rattan alıyorum. Devamında gelen, sırasında gelen diğer ikisini üstünden geçirerek aşağıya bırakıyorum. Bir tanesini alıyorum. 2 taneden sonra aşağıya bırakıyorum.
Bu şekilde bu işlemi de tam bir tur devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sepetimiz hazır. Benim içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Takıldığınız yerler olursa, sormak istediğiniz şeyler olursa bize yorumlardan sorabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.